Buse'nin sepetinden herkese merhaba. Son zamanların en trend bandana modelini bugün birlikte örüyoruz. Tüm püf noktalarıyla adım adım sizlere de göstereceğim. Videoma geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Burada bugün çocuk bandanası çalıştık ama siz isterseniz biraz daha büyütebilir, kendi başınıza göre de yapabilirsiniz. Ölçüyü nasıl alacağınızı video içerisinde detaylı olarak anlatmıştım zaten. Şimdi hazırsanız ve iştahınız da kabardıysa yapımına geçelim. Koton içerikli ipler kullanacağız. Bakın bu şekilde. Marka model hiç fark etmez. Elinize uygun olan tüm ipleri ve tığ numaralarını kullanabilirsiniz. Ben birazcık daha yumuşak düşmesi için 3 numara tığ kullanacağım. Tığımızın da en büyük numarasına değil, şu ortadaki küçük olan kısma odaklanarak tığ numaranızı buradan takip edebilirsiniz. Elime uygun 3 numara. Ama sizin 2,5 olabilir, 3,5 olabilir. Elinize göre orta gevşeklikte ayarlama yapacaksınız. Şimdi hemen modelimizin üçgen kısmından başlayacağız. Sihirli halkamı 2 tur bakın çevirdim. Hemen ipimi, yumaktan gelen ipimi buradan çıkartarak buraya şu şekilde bir sabitleme zincirimi attım. Üzerine bir zincir daha çektim. 2 tane zincirim oldu. Üzerine ipimi aldım. Boşluk içerisine üçlü trabzan yapıyorum burayı. 5 adet üçlü trabzan yapacağız. 3 4 5. Burayı 2 kat çevirdim. Hemen şimdi burayı sabitleyeceğim. Bakın şu şekilde yaptığımda büyük olan ipi hemen şuradan kapattırdım. Uç kısımdaki ipimi de çekince arası kapanmış ve sık iğnemiz daha sağlam olmuş oldu. Bu ipimizi en son tabii ki de gizleyip saklayacağız. Şimdi hemen tekrardan 3 adet zincirimi çektim. Örgümün arka yüzünü çeviriyorum. Üzerine ipimi aldım. İlk gelen boşluğun içerisine bir tane üçlü trabzan yaptım. Üzerine ipimi aldım. İlk gelen boşluk içerisine tekrardan bir tane üçlü trabzan yaptım. Üzerine ipimi aldım. Burada arttırma yapıyoruz ikinci sıra olduğu için. Hemen bir tane trabzan bırakıyorum. İkinci trabzanımın içerisinden giriyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Tekrar üzerine ipimi aldım. Hiç zincir çekmedim. Şimdi son buradaki trabzanımızın hemen tepesinden giriyorum. Buradaki boşluk içerisine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Üzerine ipimi aldım. Tekrar 1, 2, 3. Üzerine ipimi aldım. 1, 2 ve 3. Şimdi üçgen bir parça elde etmiş olduk. Modelimiz hem sağdan hem de soldan artış yaparak bize bandanamızın tabanını sağlayacak. 3 tane zincirimi çektim. Üzerine ipimi aldım. İlk trabzan boşluktaki bakın hemen dibine ikili trabzan yapıyorum artık. İlk sırada üçlü trabzanlar yapmıştık. Bundan sonra hep ikili trabzan. Tekrardan aynı boşluk içerisine 2 tane daha ikili trabzan yaptım. Bu zincirle beraber 3 oldu. Üzerine ipimi aldım. Buradaki 2 trabzan kutucuğumuzun tam arasına 3 tane ikili trabzan. Üzerine ipimi aldım. Tekrar sırada gelen boşluk içerisine 3 tane ikili trabzan. Üzerine ipimi aldım. Şimdi burada son trabzan kutucuğumuz var. Hemen buradaki bakın zincirle yukarıya çıktığımız kısım vardı. Şuradaki trabzanımızın hemen zincirin tam orta kısmından girmeye dikkat edelim. Bir tane ikili trabzan. Üzerine ipimi aldım. Aynı boşluk içerisine tekrar bir tane ikili trabzan. Üzerine ipimi aldım. Şimdi bir tane üçlü trabzan yapıyorum burada. 1, 2 ve 3. Biraz daha yüksek olmasını ve burada toplanma yapmamasını sağlamak için.
Gördüğünüz gibi tekrardan 3 tane zincirimi çektim. Arka yüzümü çevirdim. Hemen ilk gelen trabzan boşluğunun içerisine 2 tane ikili trabzan. Üzerine ipimi aldım. Sırada gelen trabzan kutucuklarının arasına tekrardan 3 tane ikili trabzan. Üzerine ipimi aldım. Sırada gelen kutucukların tam arasına bakın. Ortada boşluk oluyor zaten. Bu boşluk içerisine hemen gruplarımızı yapıyoruz. İkili trabzan. Tekrar sırada gelen boşluk içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar sıra sonumuza geldik. Bu kısma kadar hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilirsiniz otomatik ayarlardan. Yavaş anlattığımı düşünüyorsanız da hızlandırabilirsiniz. Tekrar üzerine ipimi aldım. Şimdi burada bakın son zincirimizin hemen şuradaki zincirimiz var. Buradaki zincirimizin içerisine batırdım. Bir tane ikili trabzan. Aynı boşluk içerisine tekrardan bir tane ikili trabzan. Üzerine ipimi aldım. Sonuncuya bir tane üçlü trabzan yaptım. Ve bu şekilde istediğiniz ölçüye kadar modelimizi uzatabiliriz. Ben bugün çocuk için çalışacağım. Ama yetişkin için de bu modeli yapabilirsiniz. Sizin için ben daha önceden bir parça hazırladım. Hemen onu göstermek istiyorum. Şimdi çocuk için yapacağımız buradaki sıra sayımızı ben 21'e çıkardım. Ve buradaki hemen ölçümüzü de sizler için ölçmek istiyorum. Alın kısmı tam gelecek şekilde 36 santim. Buradaki kısım ise bakın 21 santim yaptı. Şimdi bunu normalde ölçü alırken kendinize yapacaksanız eğer yetişkinde başınızın tam orta kısmına koyuyorsunuz. İki ucunu kulak arkamıza gelecek şekilde ölçüm yapıyorsunuz. Eğer kulağınızın altına geliyorsa bu yetişkinler için gayet uygun bir form. Ama bugün çocuk için çalıştım. Bu çocuk için de 7-8 yaşa kadar uygun olabileceğini düşünüyorum. Boyunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu sıradan itibaren üçgen parçamızı söylediğim gibi hazırlıyoruz. Ve daha sonrasında da kenar oyamızı yapıp tatlı çiçeklerimizi de üzerine iliştirip işlemimizi bitireceğiz. O yüzden hemen burayı kenara alıyorum. Tatlı bir renk uyum sağlasın diye bu şekilde bir pembe tercih ettim. İpimi sabitliyorum. Hemen ilk bakın buradaki trabzanımıza şöyle kenarından buraya sabitliyorum. Sık iğne ile bir tane. Üzerine ipimi aldım. Buradaki boşluğun içerisine 6 adet ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Buradaki ipimizi tekrar saklarız. 6 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra sırada gelen ikili boşluk arasına örgümü sabitledim. Tekrar üzerine ipimi aldım. Sırada gelen boşluk içerisine 6 adet ikili trabzan yaparak bunu da diğer boşluğa sabitleyeceğim. Şimdi 5 oldu. Bu da 6.'sı. Hemen bakın sırada gelen boşluk içerisine buraya sabitliyorum. Ben bu şekilde yaptım. Dilerseniz bunları daha sık yapabilirsiniz. Trabzanların tam orta kısmına yapıp diğer trabzana da bağlayabilirsiniz. Ama bu şekilde daha sade, hoş bir görünüm olacağına karar verdim. Burada önemli olan mantığını hep beraber çözüp yapabilmek. Şimdi sıra sonuna kadar tekrardan buradaki köşemize kadar örelim ve gelelim. Sıra sonuna kadar yaptık. Bir ördük, bir sabitledik. Bu şekilde gözüküyor bakın. Şimdi artık sıra sonumuza geldik. Bu tarafa döneceğiz. 6 tane ikili trabzanımı yaptım. Buradaki noktanın içerisine sabitliyorum. Tekrar üzerine ipimi aldım. Buraya geldim. Tam köşe noktası. Buranın içerisine önce 6 tane tekrar ikili trabzanımı yapıyorum. Tam dönüş kısmı. 3 4 5 ve 6. Şimdi 6 tane yaptık. Şöyle örgümü çevireyim. Hemen buradaki dip noktaya
örgümü sabitliyorum. Bakın bu şekilde gözüküyor. Daha sonrasından buradan tabii ki de bağcıklarımızı çıkarmış olacağız. Tekrar üzerine ipimi aldım. Buradaki bir alt sıradaki bakın bağlantı yerimiz var. Hemen bu bağlantı yerinin içerisine 6 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Sonuncuyu yaptık. Şimdi tekrar buraya geldik. Buradaki bağlantı noktamızda yani bir üst sıraya çıkarken yapmış olduğumuz trabzanlarımızın arasına tekrar üzerine ipimi aldım. Hemen yanındaki bakın buradaki boşluğa batırarak bütün etrafını çeviriyorum artık. Hiç ipimi kopartmadan tekrar bu kısma geleceğiz. Buradaki kısma geldiğimizde hem midyemizi yapacağız hem de bağcığımızı uzatacağız. Diğer bağcığımızı da yaptıktan sonra üzerine çiçeklerimizi yapmaya başlayacağız. Şimdi bütün etrafını dönelim ve gelelim. Bütün etrafımızı bu şekilde geçtik ve uç kenarımıza geldik. Şimdi bu uç kenarımızda hemen örgümüzü sabitliyoruz. 6 tane ikili trabzanımı yapmıştım. Şu başladığım noktanın içerisine burada ilmek kaydırdım. Bir tane zincirimi çektim. Şimdi burada bağcığımızı yapacağız ama buradakini de zincir çekerek tekrardan yapmış olacağız. O yüzden buralara hiç takılmayalım. Çocuk için yapacağımdan dolayı 40 tane zincir çekip üzerine sık iğne gideceğim. Ama yetişkin için yapmak isterseniz 55 adet zincir çekerek üzerine sık iğne yapabilirsiniz. Şimdi 40 tane zincirimizi çekelim burada ve bütün zincirlerimizin içerisine sık iğne yapalım. Tek tarafımıza bağcığımızı yaptık. 40 zincir üzerine bu şekilde sık iğne hazırladım. Aynı işlemi diğer tarafına da yapacağız. Her iki tarafımızda da bağcığımız olacak. Şimdi bunun burasına yaptık ama diğer tarafta da tam dönüş kısmımız var. Bu hiç problem değil. Hemen şu orta kısımdan girerek burayı yapmış olacağız. Hemen 40 zincirimizin üzerine sık iğne giderek tekrar buraya bağlama işlemini yapıyoruz. Zincirimizi orta gevşeklikte çektik. Şimdi üzerine hiç önce sık iğne gitmeden şuraya bağlıyorum. Diğer uçta bitirmiş olacağız. Hemen şöyle tam ortasından girdim. Sıkıladım ve tekrardan sık iğne yaparak diğer uç kısmına kadar geliyorum. Bütün zincirlerimin bakın tam şu şekilde ortasına batırıyorum ve bir sık iğne. Uç kısmına kadar gelelim. Daha sonra da üzerinin çiçeklerini yapalım. Buradaki papatyalarımızı yapmış olacağız. Onları da ben bu şekilde dizeceğim. Sizin için önceden hazırlamıştım. Bir tane de buraya yapacağız. Bunu yapmak için dilediğiniz tüm renkleri kullanabilirsiniz. Ben sadece burada size fikir amaçlı olarak göstermek istedim. Şöyle daha uç kısımlarına doğru getirirsek bizim için daha iyi olur. Çok fazla çiçekli kapatsın istemiyorum. Yine şöyle tam canlı bir sarı kullanacağım. Parmağımda bu sefer 2 tur çeviriyorum. İpimi tuttum. Şu şekilde sihirli halkamı oluşturdum. İçerisine 6 adet sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu şekilde yaptık. Şimdi bakın. Kısa ipimi çekiyorum. Ve burada bir ipim bakın boşlukta kaldı. Boşlukta kalan ipimi önce şu şekilde iyice çekiyorum. Arası kapandı. Biraz daha çekelim. Daha sonrasında da ipimin ucunu şu şekilde bakın içinden geçmiş bir şekilde duruyor. Çektiğim anda sık iğnem hazır oldu. Buradaki ipimi ilmeğime geçirdim. En baş yaptığım birinci sık iğnemin içerisinden ilmeğimi kaydırdım. Hiç sık iğne tekrar yapmıyorum. Buradan geçirdim. Ve kapattım. Çiçeğimizin buradaki tomurcuğunu yapmış olduk. Hemen keselim şimdi.
Şu şekilde. İlmekler arası bir tur buradaki ipimi çeviriyorum. Daha sonrasında arkasına gizleme yaparız. Şimdi hemen beyaz renk ipimize geçelim ve çiçeğini hazırlayalım. Beyaz olan ipimi bir tur çevirdim sıkılamak için. Zincirimi çektim. Şimdi buradaki 6 tane zaten sık iğne tepemiz var. Herhangi bir noktasından giriyorum. Şu şekilde. Ve buraya 2 tane zincir çektim üzerine. Buradaki ipimizden de şimdi biraz alarak öreceğim. Üzerine ipimi aldım. Buradaki sık iğnenin içerisine 3 adet ikili trabzan yaptım. Toplamda 1, 2, 3 adet yaptım. Tığımda 3 ilmeğimi beklettim. Hepsini birlikte çektim. 3 tane zincirimi çektim. Yapmış olduğum noktanın içerisinden tekrar geçirdim. Yaprağımızı oluşturduk. İlmeklerimizi tığımızda biriktirip hepsini bir kere de çekmiş olacağız. 1, 2 tane zincirimi çektim. Üzerine ipimi aldım. Sırada gelen sık iğnenin içerisinden ipimi geçirdim. Bakın tığımda 3 tane ilmeğim var. Önce birini, sonra birini tığımda bekletiyorum. Üzerine ipimi aldım. Tekrardan önce birini, sonra birini tığımda bekletiyorum. Üzerine ipimi aldım. Önce birini, sonra birini. Bu sefer tığımda 4 tane oldu. 4 ilmeğimi birden çekiyorum. 3 zincir çektim. Yapmış olduğum sık iğnenin içine hepsini sabitledim. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Sırada gelen sık iğne boşluğunun içerisine 3 adet trabzan yapıyorum. İkili ilmeklerimi tığımda biriktiriyorum. Bu şekilde 6 tane yaprağımızı oluşturuyoruz ve geliyoruz. 6 tane çiçeğimizi bu şekilde yaptık. Son ilmeğimi attım. Artık burada tekrar zincir çekmiyorum. Hemen buradaki ilmeğimi bakın uzattım. Çiçek yaprağımın içinden geçirdim. Şöyle biraz diğer ipleri de almayalım içine. Ve buradaki ipimi bu şekilde çektim. Birazcık pay veriyorum ve kesiyorum. Buradaki fazla olan ipimi şimdi biraz daha ince bir tığ yardımıyla temizleme yapalım. Şöyle ilk ilmeğimden bakın aldım. Buraya bir tane sık iğne yaparak düğümlüyorum. Şöyle sıkıladım. Buradaki ilmeklerin arkasındaki tüm iplerimizi aynı yöne çekebiliriz. Şu şekilde hepsini temizledim. Daha sonra temizlemesini yaparız. Şimdi dilerseniz buradan itibaren bu çiçeklerin yerlerini konumlandırıp bu şekilde soğuk silikonla çok hafif arkalarına sıkıp yerleştirebilirsiniz. Ya da dilerseniz dikiş ipiyle hemen bir iki tarafından şu şekilde sabitleyerek dikme işlemi de yapabilirsiniz. Dikiş ipiyle dikmeye karar verdim ama dilerseniz daha hızlı bir sonuç almak için çok hafif dediğim gibi şöyle sarı noktalarına bir damla soğuk silikon yapıştırabilirsiniz. Ben şimdi hemen sadece 3 kanadından bakın şu şekilde tel atar gibi aynı zamanda da örgümün arka kısmına geçmeyecek şekilde dikiş yapıyorum. Şöyle bir tur geçirdim. Hemen bakın örgümün şöyle ilk kanadından alıyorum sadece ve görünmeyecek bir şekilde çiçeklerimizi dikiyoruz. Bütün çiçeklerimizi bu şekilde dikmiş olduk. Dilerseniz daha fazla çiçek de yapabilirsiniz alın kısmına gelmiş olarak. Bugün çocuk için hazırlamıştık ama yetişkin için de daha büyük ölçülerde kendinize, sevdiklerinize hazırlayabilirsiniz. Bu gibi videolar için daha fazlasını dilerseniz sayfama abone olmayı, bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hatta bir sonraki projemiz ne olsun aşağıya yorumlara yazarsanız ayrıca mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler.